ekstrem spor seviyorum ama o kadar da ekstrem sevmiyorum. Nasıl var mı ya? Vay be, Sulak Kanyonu'ndan su içmekte nasip oldu, Sulak Nehri'nden. Dağların bu tarafındaydık. Kanyonun diğer tarafındaydık. Şimdi buraya geldik. Yukarı çıkacağımız dediğim yere. Tursiyu. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Мы одна семья почти. Конечно. Assalamu alaikum. Reo. Varlo. Kinogo. Şik aşına adamo. Raç anece kıvırdı rikizi. Herkese günaydın. Merhabalar. Arkadaşlar, bugünkü rotamızda Dağıstan'ın çok özel, güzel noktalarından bir tanesi var. Şu an Mağaçkale'deyiz, başkentte. Ve tabi 2 saatlik bir yoldan sonra Sulakski Kanyon'a ulaşacağız. Şimdi Sulak Kanyonu'na doğru geldik. Daha doğrusu Dubik diye bir kasabadayız. Burası da yine Dağıstan'ın yani biraz dışındaki kasabalarından bir tanesi. Ve hemen bizi bir burada rehber arkadaş durdurdu. Daha doğrusu bu Sulak Kanyonu'na geldiğinizde tam her şeyi görebilmek, yapabilmek adına işin aslı tur yapmak gerekiyor. Ve şimdi biz de böyle bir tura katılacağız. Şu arkamda gördüğünüz araçla. Selçuk. Selçuk. İsa zovут, очень приятно. İsa? Да, да. Очень приятно. İsa bizim Тимур? İsa bizim rehberimiz olacak. Ты гид, да? Да, да. Сегодня. Иса я гид. Я в этом поселке вырос, родился, вырос в этом поселке. Да? В 97 году. В 96 году мой отец переехал сюда. И в 97 я родился, получается. Отлично. Живу Ты всю жизнь в этом поселке. Авар, да? Да, да, аварец. Аварец. Не авар, а аварец. Аварец. Это поселок гидростроителей. Здесь у нас 2 ГЭС есть. Здесь одна ГЭС там в начале каньона, одна ГЭС в конце. В конце каньона, который ГЭС, мы будем с вами сейчас проезжать. И также будет видно плотину. Мы сейчас сначала сразу поедем на катеру, чтобы вы на катере покатались. Потом обратно поднимемся, покажу вам смотровые. От себя еще одну смотровую покажу и все. Отлично. Иса, сколько Что? метров здесь? Скажи, пожалуйста. Здесь, в Дубках? Высокой сколько? Высота над уровнем моря здесь 887. Вот на смотровой площадке, где мы с вами будем, там 887. Вот только что мы проезжали кладбище, над кладбищем есть гора, там 920 метров, самая высокая точка. А так у Сулакского каньона самая высокая точка это 1920 метров. Оно находится еще высоко в горах, где и сам начинается каньон. Вот, ну, где берет начало Сулакского каньона. Это до Черкесского водохранилища. Вообще вся протяженность каньона 53 километра. Evet, dağlara doğru ilerlemeye başladık. Kanyonun içlerine doğru. Yollar zorlaştı. Ama İsa maşallah. Очень хорошо за рулем. Да? Это да. 11 лет не было, когда я первый раз за руль сел. Понятно. Поэтому. Vallahi çok güzel sürüyorsun dedim. 11 seneden beri sürüyormuş. Да. Çekil bakalım. Eski bir Avar köyünün içinden geçiyoruz. Zubutmuş bu köyün ismi. Evet. Ayva
köyde çok fazla ayva yetiştiriyorlarmış. Çok güzel ama zorlu bir yolu geride bırakarak geldik. Burası Zubut köyü. Kanyon arkamda. Arkadaşlar burası Sulak Nehri. Kanyon da bu Sulak Nehri oluşturmuş. Şöyle şimdi biz de bu teknelerden bir tanesiyle tura çıkacağız ve kanyon boyunca şu gelenler gibi biz de bir tur yapacağız ve size de tabii tüm detayları aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi tabii Sulak Kanyonu'na geldik. Gördüğünüz gibi ve bu kanyona nasıl geliniyor, nerede onu söyleyeyim size ilk önce. Burası Sulak Nehri üstünde. Dağıstan'ın Dubik kasabasına çok yakın. Biz oraya geldik önce. Dubik'e de şu şekilde geliyorsunuz. Önce Çeçenistan yönünde 60 kilometre gittik. Yani Kafkasya içerisinde 60 kilometre gittik. 60. kilometrede bir sola dönüş var. Dağlara doğru sola döndük. Dağlara doğru ilerledik. 30 kilometre daha öyle gittik. Ardından Dubik kasabasına geldik ve orada arkadaşımız İsa ile tanıştık. Daha doğrusu rehber bizi durdurdu. Ki burayı zaten rehbersiz yapmak güç, zor. Yani buralara gelmek, özellikle kanyona inmek. Dubik'ten kanyona inmek de yine bir 30 dakika. Biz buraya toplamda 2 saatte gelmiş olduk. Burası da Zubut köyüymüş. Bir avar köyü. Abla da bak nar, bal, ayva satıyor, ceviz satıyor. Evet, şimdi aşağıya gideceğiz İsa ile. Sulakski Kanyon tabi doğal güzellikleriyle ünlü, çok güzel bir yer Dağıstan'da. Maaçkale'ye 90 kilometre uzaklıkta bir yer. Buraya tabi biz söylediğim kasabaya kadar kendi arabamızla, ondan sonra da bu rehberli araçlarla geldik. Ki zaten artık burası onlar için bir geçim kaynağına dönmüş. Suyun rengi yalnız çok güzel ve zaten de buraya biz tek gelemezmişiz. Yani yollar inanılmaz zor. İnanılmaz, yani virajlısından ziyade hiç yapılmamış. Ama çocuk alışmış, gördünüz yani. Çılgın gibi sürüyor. Şimdi turumuza başlayacağız arkadaşlar. Benim uzun süreden beri yapmak istediğim bir şeydi. Bir tanesi bu kanyona gelmek. Bir tanesi de Elbrus Dağı'na tırmanmak. Bu birincisi oldu gibi. Bakalım ikincisini gerçekleştirebilecek miyiz? İncir satıyor. Malina, ahududu satıyor. Selamünaleyküm. Nasılsın abla? Kalk diva. Ayva satıyor, hurma satıyor. Yine güzel. Evet, şimdi gemiye doğru gidiyoruz. Böyle yerli yabancı turistlerin de herkesin ilgisini çeken bir yer Sulak Kanyonu. Sulak Kanyonu bu arada Gunip köyüne de, yani Şeyh Şamil'in son 30 yılını geçirdiği Kafkasya savaşlarında yani büyük direnişe sahne olan köy. Buraya da 3 saat uzaklıkta. Aslında ben oraya da gitmek istiyordum bu video içerisinde ama 3 saat çok uzak. Yani Maaçkale'den buraya geldik 2 saat. 3 saat de orası 5 saat. Geri dönüş 5 saat. 10 saat zaten gün bitecek. Bir de günler erken kararıyor artık. 4.30'da kararıyor. Biz de bu yeşille gideceğiz. İşte bakın bunlarla tur yapılıyor. Böyle. Ortam böyle. Bakalım nasıl olacak. Çocuk için de güvenli dediler. Yelek veriyorlar. Yelek giyeceğiz bakalım. İşte bununla gideceğiz. Kalk Tibya Zavut. Kalk. Abdullah. Abu Bakır. Selçuk Minya Zavut. Ya, очень приятно. Давай капюшон оденем еще тоже. Ты же когда в самолете летишь. Başladık arkadaşlar. Sulak Kanyonu'nda bot turumuza başladık. Bakalım her şey inşallah çok güzel geçiyor. Bizim istediğimiz gibi devam edecek.
Sulak Kanyonu işte böyle bir yer. Şöyle gelip burada video, fotoğraf çekinebiliyor. Baksanıza kayalara. Burasını söylediğim gibi arkadaşlar, yani Sulak Nehri burası. Sulak Nehri oluşturmuş bu kanyonu. Tabi bu kanyonların oluşumu milyonlarca yıl öncesinde, daha doğrusu en azından binlerce yıl öncesinde, yani ilk buzul çağının bitmesiyle oluşuyor bu kanyonlar. Başka gemiler geçince tabi sallanıyor. Buzul çağının bitmesiyle birlikte, yani bundan en az 75.000 yılla, milattan önce 75.000 yılla 15.000 yıl öncesinde buzul çağının bitmesiyle, buzların erimesiyle işte bu seviyelerde, yüksekliklerde su birikintileri ve akarsular oluşuyor ve bu akarsular binlerce yıl boyunca bu kanyonları oluşturuyor. Günümüze kadar işte gele gele ve bu hale geliyor en nihayetinde. Tabii giderken biraz esiyor ve soğuk. Süper. Buralara ağlayan kaya diyorlar. Şöyle bakın, yukarıdan da sular damlıyor. Gerçekten de bir gözyaşı misali. Şuradan da. Ve şu taraftaki silüet de bir yüze benziyor. O da aynı şekilde ağlıyor gibi. Orada da bir şelale var. Там можно представить маленького слоненка, либо мамонтенка. Вам провисающий да, ухо, да, лоб, да, глазики, да. хобот. Заметили? Ага. Все, едем дальше. Şurası güzel bir yine şelalemsi bir şey var ama artık geri döneceğiz. Bu birazcık da ekstrem spor. Timur korktu biraz. Korkma baba, korkma. Birazcık haliyle korktu. Şinaslı ne kadar da hani sevsem de buraları, çocuğu da riske atamam. Kusura bakmayın. Yavaş yavaş geri doğru gideceğiz. Baksanıza nasıl gerildi. Kadın silüetinde olduğunu söylüyor. Yani yüzü bir kadın yüzüne benziyor. Şuranın. Şuranın. Buraya da ağlayan kaya diyorlar. İnsanlar da şöyle bizim gibi gidiyor. Tabi dedim ya, Timur'un benim birazcık korktu haliyle. Şimdi biz yavaş yavaş geri gidelim. Size de şu güzel manzaralar eşliğinde Sulak Kanyonu'nu göstereyim. Yani yalnız bayağı hızlı gidiyor. Çocuk da korkmakta haklı. Ha ya kaçu. Давай. Su içilebiliyormuş. Tut Rida bunu, sen çek. Aha. Aha. Тоже хочу. Чисто Vay. Bismillah. Я тоже хочу. холодная, Тимурик, очень холодная. Не очень холодная, нормально. Ну-ка, Тимурик. Давай. İç oğlum.
Давай я тоже попробую. А, снимай меня. Vay be, Sulak Kanyonu'ndan su içmekte nasip oldu, Sulak Nehri'nden. Elhamdülillah. Evet, güzel oldu. İçtik, suyu da çok lezzetli. Класс. Не бойся, я тебя крепко держу. Ben o kadar da ekstrem spor sevmem. Allah Allah. Ebu Bekir bıraktı gitti. Allah bir şeyler alıyor oradan. Bir meyve getirecek galiba. Gel oğlum gel, gidiyor la bu. В Турции растет такой или нет? Точно нет, я знаю. Это как по Это дикая хурма. dikaya hurma. Да. Aa, güzel, diyelim Канада bakalım. что такое? Это дикая хурма, да? это хурма. Hurma aynı Trabzon hurması tadında. Valla Так, ко мне. dikaya hurma diyor. Yani tam Türkçesini onu bilmiyorum. Bakarım. Тимурик, ты съел? Alıştım artık arkadaşlar. Öyle böyle değil. Ya tabii ben ekstrem spor seviyorum ama o kadar da ekstrem sevmiyorum ya. Ama alıştık değil mi? Alıştık. Bakir, спасибо большое. Пожалуйста, Teşekkürler. да, Barkallah. Всего хорошего. Давай. Gördünüz, indik artık bottan. Şimdi turumuza devam edeceğiz. Tabi bu tur işte jip ücreti, bu yapmış olduğumuz bot turu ve yine dağda, köyde bizi başka yerlere götürecekler. Bunların hepsi dahil. Kişi başı fiyatı da 1000 lira diyebiliriz. Yani 12.000 rubleydi. 11.000 rubleye düştüler 3 yetişkin bir çocuk için. Давай мы Ve сегодня... o da işte 1000 kişi başı 1000 ruble, 1000 ya 1000 lira, 1200 lira gibi bir şey yapıyor. Ve bunsuz da burayı yapmak zor. Eğer bu taraflara gelirseniz, yolunuz düşerse zaten rehbersiz yapmayın yani böyle bir şeyi. Evet, şimdi yukarı Сколько лет было? dağlara Где-то doğru после 3 лет. он gideceğiz. говорил. Ну, конечно, сразу первые слова у него где-то с 1,5 лет были. В детстве, когда я был маленький, мне вот родители рассказывали, все разговаривали даже дома на аварском. Ну, на родном языке. Я аварец, вот, значит, на аварском языке Это разговаривали. отлично. Поэтому все вот дети в то время, которые шли, сперва разговаривали на аварском. Как учились говорить, сразу говорили на аварском. Да, это Потом правильно. Уже, да, это родной язык должны знать. Мгм. Потом уже в последующем в садике и в школе потихоньку русский язык учили их. И учились русскому языку. Сейчас чуть-чуть наоборот. Сейчас везде на русском языке все разговаривают, и даже дома некоторые. И все дети, как учатся говорить, сразу на русском говорят. Да. Потом уже аварский или там родной язык, как у них есть, Мгм. они учат потихоньку. Здесь же у нас в Дагестане 36 разных наций, и у всех свой язык. 36 наций, и у всех разных. Даргинцы, лаксы, там, асланцы, аварцы, Да. и так далее. Там очень много наций у нас. Ну, один вопрос. Да, конечно. Даргинс или лезгин или аварс можно понимать Нет. друг друга? Нет, да? Они очень разные языки. Очень разные языки. Понял. Даже у аварцев есть 3 разных диалекта. А, Вот. У нас есть один общий литературный аварский. И Ага. есть 3 разные. понял. У нас в школе вот есть, если, например, вот в Дубках мы живем, Мгм. там большинство аварцев. Если большинство аварцев, там родной язык будет аварский. Вот у нас есть родной язык, урок такой в школе. Понял. Родной язык Научи меня сейчас, как это, как дело, как было? Шипуго. Шипхалбуго. Шипхальбуго. Шипхалбуго, да, это так дела. Хикбуго вы должны отвечать, если все хорошо. Шикбуго. Шипхалбуго. Ответ как? Хикбуgo. Hikbugo. О, хикбуго. Evet. Avarca'ya da başladık arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Давай я отвечу на турецком, на грузинском скажу. Давай. Что сказать? Так, как дела? Турецki. Да. Как dila? Nasılsın? 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 Evet. Чего
Hik bugo iyiyim. Şik bugo. İyiyim. Все хорошо. İyiyim, И- все хорошо, да? и- İyiyim. İyiyim. Şu yukarıya dağın tepesine çıkıyoruz. Bu tarafı смотрел, ну что там? Von tam da Да, да. О, там. tam gideceğiz. Oraya. Her yer ayrı bir güzel, baksanıza. Туда поднимемся. Сейчас мы туда на край поднимемся. И будет видно это место. Отлично. Как туда поедем? Есть мост есть, да? Вот так же мы сейчас обратно поедем. Ага, По трассе обратно и потом заедем сюда. понял. Это первое, и потом там вторая смотрела. İşte çok daha güzel görüntüler göreceğiz yani. Şimdi şuraya bir bakın zaten. Efsane. Sulak Nehri. Burası da Sulak Kanyonu tamamen. Ve şu yukarıya kadar çıkacağız. Yani şuralara kadar. Oradan da bu tarafı göstereceğim size. Yani bu geri dönüş yolculuğu da bir nevi offroad gibi oldu. Kenarı tabii uçurum. Kanyona girişte böyle de bir tünel var. Gelirken çekmeye izin vermediler ama şimdi çekebilirsin dedi. Yaklaşık 1 kilometrelik bir tünel var. Dağı delmişler baştan başa. Tamam ayolsun. Vay vay vay. Arkadaşlar çok iyi yere geldik. Az evvel şu dağların bu tarafındaydık. Kanyonun diğer tarafındaydık. Şimdi buraya geldik. Yukarı çıkacağımız dediğim yere şuradan Извините. Туман видит он откуда идет? Да. От baktık. воды. Şöyle kıyıya kadar gideyim göstereyim size de. Красиво тут? Присядьте, ну. İşte Sulak Kanyonu aşağısı. Sisler de gelmeye başladı. Dağlar, her yer çok güzel, muhteşem. Benim hatun da resim çekiliyor. Buraya kadar gezdik, dolaştık, geldik. Gelmişken size yine bölgeyle ilgili bazı bilgileri de söyleyeyim şöyle uçurumun kenarına giderken. Şimdi biliyorsunuz söylediğim üzere 2 saatte geldik. Burası Maçkala'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta diyebiliriz. Yani özel araçla gelmek mümkün ya da oradan bir araç kiralayıp geleceksiniz. Burada da bizim yaptığımız gibi bu rehber arkadaşlarla anlaşıp jip, işte tur hepsini dahil ederek gezeceksiniz. Yani kanyon yine daha önce söyledim Sulak Nehri tarafından. Selamünaleyküm patroni. Ve aleyküm selam. Вам приятного отдыха, брат. Будешь 100 грамм делать? Afiyet olsun. Spasiba. Söylediğim gibi işte burası Sulak Nehri tarafından oluşturulmuş bir kanyon. Derinliği de bazı yerlerde 1800 metreye kadar ulaşıyor. Yani oluşumunu zaten aşağıda anlattım. Yani çok gördünüz zaten etkileyici kaya formasyonları ve dik yamaçlarıyla ünlü. Tabi şunu da hatırlatayım size, yani daha evvelki videolarda Dağıstan'ın geçim kaynaklarını veya ticari imkanlarını anlatmıştım. Onlarla birlikte tabi 2000'li yılların başından itibaren burası inanılmaz turizm potansiyeli olan bir yer zaten ve turizmde de çok fazla revaçta olmaya başladı. İnsanlar sık sık gelmeye başladılar. Bu doğal güzellikleri görmek için, tabi Dağıstan kültürünü, farklı kültürleri tanımak için geliyorlar. Bu sebeple fazla ünlendi. Yani turizmde buranın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi konumuna geldi. Zaten manzaraya baksanıza. Herhalde turizmle ilgili çok fazla bir şey anlatmaya da gerek yok. Manzaralar her şeyi anlatıyor. Dayılar da burada içiyorlar.
Yürüyüş için tabi buralarda çok güzel rotalar var. Yürüyüş ve trekking için. Zaten manzara fotoğrafçılığı için muhteşem bir yer. Ve tabi bazı bölgelerinde de böyle piknik yapma şansı var. Şu taraflarda mesela daha fazla ağaçlar, ormanlar var. Bu taraftaki dağlarda ise çok fazla şey yok. Yani bitki örtüsü çok böyle fazla değil. Çünkü yani bir yerde de okumuştum. Kafkas Dağları'nın bir kısmı ya da şöyle güney tarafı, yani Azerbaycan'a bakan tarafı çok yağış almıyor. Kuzey tarafı, yani Rusya'nın içlerine bakan tarafı daha fazla yağış aldığı için o tarafta daha fazla ormanlar var. Sanki bu bölgede de öyle yani. Kuzeyde ağaçlar yetişmiş, diğer tarafta pek yetişmemiş gibi geldi bana. En iyi zamanlar buraya gelmek için tabi ilkbahar ve yaz ayları, özellikle İsa Mayıs'ta en güzel zamanı diyor. Diğer bottaki arkadaş da Ebu Bekir, o da Ağustos'ta bu sporu yapmak için en iyi zaman dedi. Dolayısıyla bunlara göre gelip gitmek gerekir tabi gelirseniz. Eğer ya tabi kışın da gelirseniz farklı bir güzelliği oluyor ama asıl aha kartal mı ya uçan? Смотри, Marina. Timur, смотри. Görüyor musunuz bilmiyorum ama orada bir kartal uçuyor. Wow, wow, wow. Abi, selamünaleyküm. Aleykümselam, брат. Вы откуда? Местный мы, Кизлюртики. Местный? Да. Я из Турции. О, очень приятно. Очень приятно, очень приятно. Мы одна семья почти. Конечно. Давайте, удачи, спасибо. Abiler, evet, güzel, iyi insanlar, buralılarmış. Tabi buranın kültürel önemi de var tabi. Yani Dağıstan kültürünün, Dağıstan yaşamının, dedik ya, dağ ülkesi, gerçekten de birebir özetleyen, gösteren özel, çok güzel bir yer. Evet, buraya da kadar çıktık. Buradaki şeyi, turumuzu artık noktalarken size burayla ilgili tabi halkın anlattığı, inandığı bazı efsaneler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. En ünlüsü mesela Dağların Aşıkları. Bu efsaneye göre kanyon iki aşığın trajik hikayesinden doğmuştur. Farklı klanlardan gelen iki genç birbirlerine aşık olurlar. Ancak aileleri bu aşka karşı çıkar. Çaresiz kalan aşıklar el ele tutuşarak kendilerini kanyondan aşağıya bırakırlar. Efsaneye göre onların gözyaşları Sulak Nehri'ni oluşturmuş ve bu zamanla derin kanyonu oluşturmuştur. Diğer bir efsaneye göre de arkadaşlar, yani yerel bir hikayeye göre kanyonun en derin ve erişilmesi zor noktalarından birinde devasa bir ejderha yaşarmış. Bu ejderha bölge halkını terörize eder ve sürülerini yok edermiş. Bir gün cesur bir kahraman ortaya çıkmış ve ejderhayı alt etmeyi başarmış. Ejderhanın ölümüyle birlikte bedeni taşlaşmış ve kanyonun etkileyici kaya formasyonlarını oluşturmuş. Tabi bunları hani bu seyahatimize renk katmak, aslında insanların çağlar boyu neler düşündüğünü de biraz size anlatmak adına söyledim. Böyle daha nice hikayeler ve efsaneler var. Sizce doğru mudur? Yani ne düşünüyorsunuz? Buradan hepinize yine her zaman olduğu gibi saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi gidelim, bu turumuzu bitirelim, arabamızı alalım ve bakalım. Bir şey, yani bugün gerçekten pek planlamadan ilerledim. Zaten ya benim stilimde biraz böyle, işin aslını söylemek gerekirse çok da plan yapmıyorum. Yani tabii ki belli bir şeye göre ilerliyorum ama çok böyle birazcık daha doğaçlama olarak sizlere normal olanı, ortamı aktarmaya, anlatmaya çalışıyorum. İnşallah da beğenmişsinizdir. На этом поле справа сейчас будет большое поле. Там были изначально... Makine bu. İsa. Хочешь что-нибудь сказать Турцию? Турцию. Хочу большой салам передать всем своим братьям, мусульманам и сестрам. Ассаламу алейкум, с горного Дагестана. Приезжайте к нам, Спасибо. если любите мечтать. Спасибо большое. İsa bizi yine bir buranın güzel manzaralarını gösteren seyir terasına getirdi. Kafeler var. Şöyle seyir terasları var. Yine yemek yiyebileceğiniz yerler var. Burası Dubki Pasiolog diye geçiyor. Yani Pasiolog, daha evvel birçok kez söylemiştim. Aslında Rusça'da, yani kilisesi, camisi, ibadethanesi olan
daha büyük köye diyorlar. Ondan daha küçüklerine direkt bizdeki köy anlamında olan köye diyorlar. Tabi bu köylerin de genelde nüfusları biraz fazla ve haneleri fazla oluyor. Ve şimdi buraya geldik. İsa biliyorsunuz avar. Bu da çok güzel şeyler. Kalpaklar bir gün şunlardan. Papaha. Papaha называется. Papaha. Bunun ismi Papaha diye geçiyormuş. Можно померить? Да, Можно, да. можно. Вот это можно? Я не вижу, что здесь происходит, но она не горит. О, это как? Вот так, да? Нормально? О, четко. С собой надо забирать, уже так красиво. Сколько это стоит? 2-300. Ну, 40 зует. Вот наш Это натуральный каракуль, национальный. А, это из коза, да? Или как? барашка. Барашка? Это барашек. Ага. За 2000 могу отдать. 2000. Yani burada da Dağıstan'a, Kafkasya'ya özgü hediyelikler satılıyor. Bakalım manzara nasılmış. Önce size manzarayı göstereyim. Anlatacaklarım da hep yarım kalıyor. Tekrar anlatayım. Tabi sis geldi biraz günün ilerleyen saatlerinde. Baksanıza şurada kartallar da uçuyor. Görüyor musunuz bilmiyorum ama bu taraf işte şurada uçuyor mesela. Bakın bakın bakın. Bu taraf tam sisli oldu. Ama muazzam ya. Gerçekten çok güzel. Yine aşağıda az evvel gittiğimiz köylerden bir tanesi. Yani şuradan şeye binmiştik. Bota binmiştik. O da bu Zutul köyü yani. Muazzam. Assalamu alaikum. Leo. Varlo. Kinogo. Şik aşina adamo. Raç anece khaburdu rikize. Necer mumuzuratla rikize. Aysan bikize. İtsa bikize veloju da kino necer betsna şina bakal. Havada khandil Çerkezki. Abhur, Abhar, Otrugu. Otrugu gamuzda katat sarilla. Raç ahoboso. Obotabilitsa. Assalamu alaikum. Yani İsa'yı da dinlediniz. Buraya gelin diyor. Dedim ya, kendisi avar ve buralarda avar yerleşimleri Dağıstan'daki. Nüfusun da %30'unu oluşturuyor zaten avarlar. Ve o şeyi anlatmak istiyorum size. Tabii ben burada gördüğüm, deneyimlediğim kendi deneyimlerimi de sizlerle paylaşıyorum zaman zaman. Şimdi buranın insanıyla ilgili şunu söyleyeyim. Daha evvel de söylemişimdir kesin. Gerçekten muazzam, iyi, misafirperver, muhteşem insanlar. Yani küçük bir örnekle anlatayım size. Arabamızı ilk geldiğimiz gün Saida ablanın evinden aldık. O da bir avar. Ve arabayı aldık, eve döndük. Döner dönmez yarım saat sonra tabii adresimizi sormuştu. Eve geldikten yarım saat sonra eve bir paket geldi. Pakette çudu yaptırmış, yollamış 3 tane. Yani bunlar yoldan geldi, işte yemekleri yoktur falan gibi düşünerek. Yani belki çok büyük bir şey değil ama gerçekten çok nazik bir hareketti. Tabii bunu işte bizim insanımızda, buranın insanında görebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir şeydi. O yüzden sizlere de anlatıp paylaşmak istedim. Biraz daha buranın halkını, avarları yakından tanımanız adına. Şu tarafta da yine turistik bir çarşı var. Bakalım. Onlar da tabii yine benzer ürünler satıyorlar. Dün, yani bir önceki videoda Kumuk köyüne gitmiştik. Bugün de bir avar köyüne gelmek kısmet oldu. İşte böyle bir pazar. Genelde Kafkasya'nın tamamıyla benzer özelliklerde ama şu mesela şu el işçilikleri daha buraya özgü şeyler, yani taş oymacılığı, çömlekçilik ya da gümüş işlemeciliği daha Dağıstan'la özdeşleşmiş olan Kafkasya el işleri sanatları yani. Bunların da en önemli merkezi aslında Derbent ve oraya bağlı bir köy var, Kubaçi. Orası, yarın Derbent'e gideceğim. Ama Kubaçi yine köylere ulaşım ekstra bir saat oluyor. O yüzden orayla ilgili tam emin değilim. Ne olur yani bir eleştiri gibi algılamayın. Lütfen kırılmayın da yani. Burada sadece hinkal var abi. Yemek olarak da onu da söyleyeyim. Hinkal tabi her yörenin kendine ait şekilde yapmış olduğu hinkaller ve etler var.
Yani üstünde et, hamur, makarna gibi. Bunu suda kaynatıyorlar. O şekilde yiyorsun zaten. Daha önceden yedik. Şimdi bakalım birazdan bu turu bitirdiğimizde bir restoranta gideceğiz. Ve inşallah yine güzel bir şeyler yiyeceğiz bakalım. Duymadı Hişo. До свидания. Куда? Бондиабарский. Evet, turumuzu bitirdik. Kendi arabamıza geçiyoruz. Böyle arkadaşlar, bu tur böyle yaklaşık 3-4 saatten beri de geziyoruz. Şimdi yemek yemeye gidelim. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yollara bakın böyle. Yılan diyorlar buna Rusça'da, serpentin. Hadi bakalım. Поехали. Поверните налево. Bu arada arabayı niye hep şu an yani yolda bugün niye Margarita kullandı diye merak edebilirsiniz. Ben ehliyetimi evde unuttum arkadaşlar, yoksa ben sürerdim yani. Evet, restoranımızın olduğu yol üstündeki başka bir köye geldik. Buranın ismi Pianerny. Yine bir avar köyü. Birazcık daha böyle. Tabii söyledim ya, turizm burada fazlasıyla artık gelişmiş. Haliyle normal olarak insanların en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi olmuş. Bu da güzel, iyi de olmuş. Buralara Maatkale'den minibüsleri gelebiliyorsunuz yani. Marşrutkalar buralara geliyor. Dubki'ye de geliyor. Oralara işte aracınız yoksa eğer minibüslerle de gelip bu turları gerçekleştirebilirsiniz. Dağıstan'ın meşhur taş evleri konseptli bir restoranta geldik. Baksanıza, rüya gibi bir yer yine ya. Çok güzel. Mekanımız böyle yine çaylar, yöreye özgü ballar. Bu tabi fıstık ezmesi ve ballar satıyorlar. Şöyle. Ayva tatlısı, şundan denemem lazım. Ayva tatlısı bu. Buranın ayvaları meşhur dedim ya az önce. Şu da hurma. Evet. Yine bulduk güzel bir yer, bakalım. Elşat kardeşim geldi burada. Azerbaycanlı. Biz de memnun olduk abi. Ben Kardeşimize. Limonat Başka bir mango marakuya будешь limonat? Ben de çok memnun oldum. Sen Bakülüyüm dedin değil mi? Bakül özünden. Türkiye'ye geldin mi hiç? Türkiye'de olmamış. Olmamışsan. İnşallah olarım. İnşallah olarsan, evet. Güzeldir bence, gel. Siz misafirsiniz. Burada evet, Maatkale'de kalıyoruz. Buraya gezmeye geldik. Çok beğendik. Çok güzel. Seni de gördüğüme çok sevindim zaten. Abi karşılıklıdır. Aynen. Bu bölgede çok Azerbaycanlı var değil mi? Var abi. Yaşıyor. Mango marakuya. Tamam. Там такой же зелененький, как мы вчера видели. Çok güzel. Где? Tamam kardeşim, çok memnun oldum. Sağ ol. Menüsü de böyle. Bunu yine siz her zamanki gibi durdurup bakın, size zahmet. Çorba, çudu, meyve suları, meşhur çudusu ve arkadaşlar bu kabak ve cevizli ve bunun bu kadar lezzetli olabileceğini ben hiç düşünmezdim yani. Bizde genelde kabak tatlı falan gibi kullanılıyor ama burada çuduya koymuşlar. Muazzam da olmuş ya. Yemeklerle ilgili iki şeyi söyleyeyim size. Bu lahana suyu, meyve suyu yapmışlar yani. Bunlar da Dağıstan çudusu dedim ya. Bunun aslında hiçinden farkı, bunu duhovka делаете, да? Это
Это на сухой сковородке. Ha, bunu şeyde tavada kızartıyorlar. Üstüne sonra yağ koyuyorlar. Потом с маслом хорошо. Hıçın anladım. Hıçını ise şeyde yapıyorlarmış. Fırında. Oo, bu arada yemekler de geldi. Balık söylediniz ha. Afiyet olsun. Tabii haklısınız. Eta какой balık? Farel? Парель. Farel. Alabalık. Sebze. Bir de tavuk şiş. Ben de tavuk söylemiştim kendime. Bakalım. Çok da güzel görünüyor ha. Wow. Manzarada böyle nehir akıyor orada. Evet, yedik içtik. Sevgili arkadaşlar, artık bu videonun da sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun buraya kadar izlediyseniz ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Dilimiz sürçtüyse affola. Saygılar, sevgiler.